Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Yeni yıldan dolayı Konami çalışanlar hem tatile ayrıldığı için arkadaşlar erkenden her şeyi hazırlıyorlar. Birçoğunun da duyurusunu yapıyorlar. Nelerin geleceğini biliyoruz. Normalde adaylı sözleşme futbolcularını erkenden paylaşmazlardı ama yeni yıla denk geldiği için yarın girecek adaylı sözleşmeleri ta geçen haftadan paylaştılar. Gündeme bakalım arkadaşlar. Öncelikle pazar günü yılbaşı kampanyasından dolayı İspanya Epic paketinden 2 tane ücretsiz açma hakkı verilmişti. Yine 2 tane daha verilecek arkadaşlar ama pazartesi İtalya Epic paketi gelecek. Savunma futbolcularından oluşan bir paket. Oradan da 2 tane verecekler. Garanti Epic hediyesi yok. Geçen sene vermişlerdi ama bu sene Garanti Epic vermediler. Sadece paketten 2 tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. 150 futbolcu içerisinde de Epic çıkarmak gerçekten çok zor. Denedik arkadaşlar. 10 hesaptan denedik, gelmedi. Sonra bir daha 10 hesaptan denedik, bir tanesine geldi. Yani ona da gelmeyebilirdi. Vermiyor. O kadar bedava top açılımlarına kullandık haklarımızı. Ne yazık ki Konami kolay kolay vermemekte. İspanya Ligi paketinden de açılım yapmayı düşünüyorsak oyuncu seviyeleri bunlar arkadaşlar. Cruyff 103 seviyeye kadar çıkmakta. Forlan ve Raul da 101 seviyeye kadar ulaşıyor. Rummenigge'nin ne zaman geleceği henüz paylaşılmadı arkadaşlar. Genelde futbol parası indirimlerinde Rummenigge'yi pek Konami getirmiyor. Rummenigge oyunda en çok istenen, beklenen oyunculardan bir tanesi. Tabi Epic kartı, güçlendiricili Epic kartı nasıl olacak bilmiyoruz. Ama genelde Rummenigge'nin en kötü kartı bile bayağı bir güzel olmakta. Şu an oyunda Rummenigge'yi bekleyen de birçok kişi bulunmakta. Etrafımda da var. Mesela bazen arkadaşlarımız diyor 2000'e futbol param var, 1000'e futbol param var. Rummenigge'yi bekliyorum. O gelene kadar paramı biriktirmeye devam edeceğim diye. İnşallah geldiği zaman da çıkarırız ama kolay olmuyor Epic futbolcu çıkarmak. Umarız Rummenigge geldiği zaman da yani Cruyff 103 seviye, Rummenigge'yi de böyle bu seviyelerde görebilsek. Biz gündeme devam ettiğimizde arkadaşlar bugün biteceklere bakalım. 3 tane 50 futbol parası veren etkinliğimiz var. Toplamda 150 futbol parası kazanabiliyoruz. Eğer tamamlamadıysak, eksiklerimiz varsa sadece ilk maçları kazanaraktan da 50 futbol paralarını toplayabiliriz. Ayrıca 2 tane Player of the Week açma hakkı veren etkinliğimiz vardı. Bunları da oynamadıysak bugün son gün, bugün oynayarak Player of the Week paketinden de kullanabiliriz. Mağazadan bir oyuncu kaldırılacak ki mağazadaki en yüksek seviyeli futbolcu olan Ferrer 96 seviyeye kadar çıkıyor. Bugün son gün arkadaşlar. Yarın mağazadan kaldırılmış olması gerekiyor. Mağazaya yeni oyuncu eklerler mi diye baktığımızda şu ana kadar herhangi bir açıklamaları olmadı arkadaşlar. Mağazadaki oyuncu sayısı da bayağı bir azaldı. Barcelonalı futbolcunun da haftaya süresi doluyor. O da gittikten sonra pek bir futbolcu kalmayacak. Yakın bir zamanda da mağazaya oyuncu eklemeleri gerekiyor ki Bayern Münih ile alakalı bir şeyler bekleniyor. Belki Bayern Münih'ten bir futbolcuyu da ekleyebilirler. Ama bu tamamen bir tahmin arkadaşlar. İleride netlik kazandığında ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama Bayern Münih ile alakalı da bir şeyler olacak gibi. Barcelona'nın oyuncuları gelmişti Epic olarak. Bayern Münih'ten de bazı futbolcular oyuna Epic olarak eklendi ama henüz daha gelmedi. İlerleyen dönemlerde Bayern Münih ile alakalı gelişme göreceğiz gibi görünmekte. Bugün bitecek paketlere baktığımızda Player of the Week var. 2 tane Showtime gelmişti geçen hafta. Onun son süresi, Meksika Ligi paketinin son süresi. 4 tane paket bugün bitiyor. Ayrıca 3 tane adaylı sözleşme paketinin de bugün son günü. Yarın bunlar olmayacak. Yeni adaylı sözleşme paketleri olacak. Futbol Ligi'nde şimdiki aşama sona erecek. Yarın yeni bir aşamaya başlayacağız ve hangi klasmandaysak ona göre de hediyeler verilecek. Bir de isek daha fazla, aşağı doğru indikçe hediyeler azalmakta. Bir de yarın eFootball Ligi'nde klasmanımız da güncelleniyor. Fakat bu klasman güncelleme işlemini Konami en sonki güncellemede değiştirdi. Yeni sistemde arkadaşlar Konami şuna bakıyor. Klasmanda şu ana kadar en yüksek kaçıncı klasmana kadar çıktık? Diyelim ki biz daha önce birinci klasmana çıkmış olabiliriz. O zaman her zaman 4. klasmandan başlayacağız. Bu eFootball Ligi güncellemelerinde. Diyelim ki bizim klasmanda en büyük başarımız İkinci klasmana çıkmak mı? Ama bir süre oynamadık diyelim. Belki birkaç ay oynamadık fakat geçmişte ikinci klasmana çıktıysak o zaman da klasman güncellemelerinde 5'ten başlayacağız. Burada değişik bir güncellemeye gittiler. Eskiye göre biraz daha güzel oldu. Çünkü eskiden 1-2 ay klasmana girmediğimizde ta bizi nerelere kadar atıyordu. Sonra oradan başla yukarıya çık, bayağı bir yol uzundu. En azından eskiye göre o kadar aşağılara atmıyor bizi. Benim ligimde de kiralık oyuncular değişecek arkadaşlar. Bakalım yarın kimi ekleyecekler. Özellikle de yüksek seviyeli olarak. Yarına geçtiğimiz zaman yarın bizleri neler beklemekte? Konami'nin çok önemli mesajları var. Canlı güncelleme bildirimi mesajı vardı. Oyunda da duyurular bölümünde yer almakta arkadaşlar. Bu aslında önemli. Konami diyor ki
4 Ocak 10 Ocak tarihler arasında, yani yarından önümüzdeki Perşembe'ye kadar oyuncuların form durumları güncellenmeyecek. Şu an nasılsa aynen öyle devam ediyor. Ve bu mesajı attıklarında arkadaşlar genelde Konami Player of the Week, yeni Player of the Week getirmezdi. Son maçlara bakaraktan futbolcu getirseler bazı liglerde maçlar oynandı, bazı liglerde oynanmadı. Bir de Konami güncelleme yapmayacağız diyor. Bu hafta oynanan maçlardan değil de az sayıda maç oynandı. Belki eskiden gelen Player of the Week futbolcularından karma bir pakette yapabilirler. Çünkü eFootball 2023'te yapıyorlardı. Yeni Player of the Week paketi getirmeyip eskiden gelen Player of the Week futbolcularından karma paketler zaman zaman getirdiği olmuştu Konami'nin. Bakalım yarın nasıl bir paket gelecek. Umarız bir Player of the Week paketi en azından olur. Bir tane de ücretsiz açma hakkı etkinliklerden, bir tane de oyuncu en azından oralardan çıkarabiliyorduk. Konami'nin diğer mesajı önemli bir mesaj arkadaşlar. Bakımın süresi yarın kısa olacakmış. Türkiye saatiyle bakım 5'te başlıyor, 6.30'da bitiyor. Belki de daha geç uyanıyorsak oyuna girdiğimizde oyunun açık olduğunu görebileceğiz arkadaşlar. Yarın Türkiye saatiyle oyun 6.30'da 06.30'da açılmış olacak. Yarın Inter Milan takımından bir tane ücretsiz açma hakkı verilecek ki 7. ücretsiz açma hakkımız pazartesi de verilecek ve artık buradaki tüm futbolcuları almış olacağız. Bir haftalık verilen özel giriş hediyelerinde de son haftaya giriyoruz arkadaşlar. Son bir hafta daha bu hediyeler bize veriliyor ki burada 5. gün önemli. 50 futbol parası, çok olmasa da 50 futbol parası alıyorduk ve bu kampanyanın da son haftası. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda adaylı sözleşme futbolcuları erkenden açıklandı. Bizim ligimizin oyuncuları geliyor, bir de yüksek seviyeli paket olacak. Bizim ligimizden gelen oyuncuların şöyle seviyelerine baktığımız zaman 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı oyuncularımız var. 2 tane 5 yıldızlı futbolcu var. Icardi ile Ferdi Kadıoğlu. Tüm futbolcular bunlar arkadaşlar. En yükseklere bakacak olursak ben şöyle bir en yüksek 4 futbolcuya bakayım istedim. Icardi 95 seviye. Ferdi Kadıoğlu da 95 seviyeye kadar çıkıyor. Muleka 94. Berat Özdemir de 94 seviyeye kadar çıkmakta. Jackson, Muleka ve Berat Özdemir 4 yıldızlı adaylı sözleşmeye alınabiliyor. Icardi ve Ferdi Kadıoğlu 5 yıldızlı. Muleka'ya bakmıştık. Geçen hafta incelemiştik. 4 yıldızlı için güzeldi diye hatırlıyorum. Özellikle ama yine de bakalım. 4 yıldızlı verilebilecek, 4 yıldızlı için güzel bir futbolcu gibi görünüyordu özellikleri. Ama yine bir inceleriz arkadaşlar. Yarın gelecek yüksek seviyeli pakete bakacak olursak. Şimdi maksimum seviyeleri paylaşılmadı. Fakat Griezmann, Rice burada en yüksek seviyeli olacak isimler. Fakat buradaki oyunculardan 2 tanesi de maç biletine eklenecek arkadaşlar. Mesela en sağdaki Bakayoko maç biletine eklenir mi? Seviyesi de 93. 93 falan olur. Genelde oraya 92-93 seviyeli futbolcuları ekliyorlar. Tam Bakayokoluk o maç bileti kısmı. En yüksek seviyeli olacak olan Rice ile Griezmann'ı maç biletine kolay kolay eklemez. 2 tane futbolcu maç biletine, diğerlerini adaylı sözleşmeye ekleyecekler. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler bunlar da arkadaşlar. Pazartesi günü İtalya Epic paketi gelecek. Oradan da 2 tane ücretsiz açma hakkımız var. Dizilişler büyük ihtimalle yenilenmeyebilir ama olur da herhangi bir dizilişi değişen takım olursa ben sizlerle paylaşmaya yarın çalışırım arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.